Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh. Mu'te kumandanlarından Zeyd İbni Harise radıyallahu anh. Hazreti Zeyd radıyallahu anh Sure-i Ahzab'da ismi alisi sarahaten zikrolunan Zeyd'dir ki Üsame radıyallahu anh'ın pederidir. Zeyd'in validesi cahiliyet zamanında mensup olduğu Beni Ma'an ailesine ziyarete giderken 8 yaşındaki oğlu Zeyd bir süvari tarafından esir edilip Mekke'ye getirilmiş. Hakim bin Hızam tarafından halası Hatice-tül Kübra radıyallahu anha için iştira edilmiş, Hazreti Muşarun ileyha dahi Zeyd'i Hazreti Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye eylemişti. Pederi Harisetül Kelbi de Zeyd'e ağladım ve ne olduğunu bilmedim. Ümit olunur sağ mıdır yoksa eceli gelmiş midir? Güneş tulu ederken onu bana andırır, grup zamanı da Zeyd'in tezekkürü bana arız olur, rüzgarlar da onun zikrini tehyic eder. Onun üzerine benim hüzün ve havfim ne kadar mümtettir diye beyitler söyleyerek ağlamaktayken, Zeyd'in nezdi, Risalet Penahi'de olduğu kendi kabilesinden hac mevsiminde ziyarete gelenlerden işitilince, Mekke'ye gelip, Hane-i Saadeti Nebevi'de oğlu Zeyd ile bulunmuş idi. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Zeyd'i pederine gitmek veyahut kendi yanlarında kalmak hususunda muhayyer bıraktıklarında Zeyd, "Ya Resulallah, sizin üzerinize kimseyi tercih edemem. Benim anam da babam da sensin," demiş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Zeyd'i bir taş üstüne çıkararak Arap'ın örfüne göre "Huzzar-ı kiram, şahit olunuz ki Zeyd benim oğlumdur" buyurmuş. Bu suretle nezd-i risalette kalmış sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz de onu veledi manevi ittihaz buyurmuştur. Zeyd bin Harise radıyallahu anh en evvel iman edenlerin üçüncüsüdür. Bedir Harbi'nde bulunup müjde-i haberi Medine'ye götürmüştür. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri tarafından bizim biraderimiz ve azatlımızsın taltifi azimine mazhar olmuştur. Zeyd İbni Harise radıyallahu anh Bedir'den itibaren Mu'te Harbi'nde şehit oluncaya kadar bütün gazavatta bulunmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den geri kaldığı zamanlarda muhakkak Zeyd'i Medine'de vekil bırakmış bulunurdu. Süvari müfrezeleri üzerine emir, kumandan tayin olunmuştur. Nitekim Mu'te Harbi'nde Hazreti Ebubekir ve Ömer, Ebu Ubeyde radıyallahu anhum hazaratı gibi nücebbai ashab-ı kiram da onun livası altında bulunmuşlardı. Zeyd radıyallahu anh'ın Mu'te Harbi'nde şehadeti üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şam tarafına sevk olunmak üzere Zeyd'in oğlu Üsame radıyallahu anh'ı emir olarak tayin buyurduklarında Üsame'ye hitaben "Babanın şehit olduğu yere git, düşmanları atlara çiğnet" buyurmuşlardır. Ümeraya, askeriye arasında taksim-i ganaimde dahi diğerlerine faik idi. Hazreti Zeyd'in evvelki zevcesi Usame'nin validesi olan Ümmü Eymen radıyallahu anha, Resulü Sakaleyn sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pederi vala guhelleri Abdullah'ın cariyesi olup valide-i muhteremeleri Hazreti Amine'nin vefatlarından evvel yalnız dadılık ve vefatlarından sonra da Sultan-ı Kevneyn'e hem dadılık ve hem de validelik şerefine ishar etmiş ve hakkı aliyelerinde Ümmü Eymen anamdan sonra anamdır diye sena ve taltif-i nebevi vaki olmuştur. Hazreti Ümmü Eymen bir gece Karure'de müterakim Bevli Şerifi Nebevi su zannederek içmiş ve
karnın hiç ağrımayacak müjde-i nebeviyesine mazhar olmuştur. Ümmü Eymen, zevci evveli Abdi Habeşi'nin vefatı üzerine dul kaldığından, her kimi ehli cennetten bir hatun tezevvüç etmek mesrur kılarsa, Ümmü Eymen'i tezevvüç etsin buyurmuşlar ve bu suretle Zeyd bin Harise'ye tezviç eylemişlerdir. Hazreti Zeyd radıyallahu anh'ın diğer zevcesi de Zeynep binti Cahş radıyallahu anhadır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin halazadesidir ki daha sonra Ümmül Müminin ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevcileri olmuştur. Sure-i Ahzab tefsirinde Zeyd radıyallahu anh hakkında tafsilat vardır. Kur'an-ı Kerim'de yegane ismi zikredilen sahabidir radıyallahu anh. Zeyd bin Harise beyaz tenli ve kırmızı benizliymişler. 8 defa asker üzerine emir tayiniyle Hayrul Umera kavli şerifiyle sena buyurulmuş ve tahkiki sıfatı hayriyet içinde de hasleteyni meskureteyni tayin buyurdular. Zira asker emiri için 2 haslet şarttır. Biri, nail oldukları ganaim hususunda adalet taksimine itibar etmek, diğeri de müracaat ettiklerinde ahardan hakkını adaletle alıp, itisafı fil intisafa bezli iktidar eylemektir. Zeynep binti Cahş ve biraderi Abdullah bin Cahş radıyallahu anhuma, Haşimi Eşraf sülalesinden bulunması hasebiyle Zeyd bin Harise'yi kölelikten azat edilmesi mülahazasına binaen, kendilerine küfür görmeyerek muvafakatta biraz tereddüt ve asar-ı kerahiyet göstermişler ise de, bir mümin ve mümine için Cenab-ı Hak ve onun Resulü bir emri, hüküm buyurduğu vakit işlerinden emri ihtiyari kendilerine ait olmak yoktur. Ahzab suresi 36 ayet-i celilesi nazil olmakla mutavaat etmişti. Fakat Zeyd radıyallahu anh'ı hoşnut etmemekte ve bu yüzden incitmemekte olduğundan Zeyd dahi Hazreti Resulullah'a defaatle şikayet ile tatlik etmek istemişse de zevceni imsak ve Allah'tan ittika et demekle de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasihatte bulunuyordu. Halbuki Hazreti Zeynep'in ahiren sallallahu teala aleyhi ve selleme zevce olacağını Hak Teala Hazretleri bildirmişti. Fakat Zeyd'in işitip de incinmesini istemezdi ve oğlunun yani evlatlığının talak verdiği hatunu alacak diye Nas'ın levminden çekinir ve gizlenirdi. Vaktaki Zeyd o zevcenin hacetini kaza yani istediği talakı kendisine verdiyse biz onu sana tezvic ettik. Şunun için ki müminler üzerinde evlatlıklarının zevcelerini onları tatlik ettikleri vakit tezvic etmekte hiçbir külfet ve mesuliyet olmaya, levh-i mahfuzda yazılı olan emri ilahi elbette işlenir ve yerini bulur. Ahzab suresi 37 ayet-i celilesi inzal buyuruldu. Hazreti Zeynep, sair ezvacı tahirat üzerine tevahür ederek, sizin nikahınızı velileriniz akdetti, benim nikahımı ise Rabbim akdetti demekle mübahatta bulunduğu mervidir. Nebiye aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın farz ve takdir etmiş olduğu şeyde hiçbir külfet ve mesuliyet olamaz. Bundan evvel geçen enbiya haklarında sünnet-i ilahiye veçile ki, onların da emri izdivaçlarında tevsi'a vaki olmuştur. Ve öteden beri Allah'ın emri ve fiili nafiz ve mukarrer ola gelmiştir. Ahzab suresi 38 O zatlar ki Allah'ın risaleti ve şeriatini tebliğ ederler ve ondan korkarlar. Allah'tan maada hiç kimseden korkmazlar. Ve Hak Celle ve Ala dahi mahlukatın amal ve hesabatını muhafız olmak üzere kâfidir. Ahzab suresi 39
Ey nas! Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden hiçbirinin pederi değildir. Ancak Resulullah'tır ve Enbiya'nın hatimesidir ve Cenab-ı Allah her bir şeye âlâ vecihil kemal, alim ve âgâhtır. Ahzab suresi 40. Yukarıdaki ayeti celile hükmünce sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında oğulluğu, Zeyd'in tatlik ettiği zevcesini alamaması gibi bazı münkir ve münafıkların itirazları merdut olduğu gibi evlatlığın nikahı, irs hususunda ahkâm-ı Kur'aniye'de de haizi tesir olamayacağını Hak Teâlâ Hazretleri bildirmiştir.